Bugünkü konumuza direkt bodozlamaya girelim. Bir tane kocaman paketimiz var. Hands kit. Atölyemiz için bir ekipman aldık. Semih'le birlikte bunu size göstereceğiz. İncelemesini falan yapacağız. Şöyle bıraktım. Paketi öncesinde açtık. Kutu açılımı gibi olsun dedik ama geri toplayamadık. Aynen, geri toplayamadık. Mükemmel toplamışlar Adamlar paketi. nasıl sığdırmışlar onu anlayamadım. Are you listening? Damn. Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Çok fazla ürün var. Sipariş geçeli 2 hafta oldu. Fakat ancak fırsat bulduk. Tekrar geri dönüp bakmak istemiyorum kaç parça ürünlüydü bu. Çok parça. Bu her atölyeye lazım olacak. 4'ü bir arada bir ürün. Bunu da çıkartayım mı makineyi? Şunları alalım. Birkaç parça daha şey var. Bu nasıl çıkıyor? Bir dakika. Tamam, daha var mı? Ben çekerim. Daha bitmiyor ürünler. Aha, hala o çıkıyor. Ha, bitti mi? Sonunda bitti. Ürünümüz bu arkadaşlar. Şöyle gösterelim kameraya. Bu bir sıcak hava, lehimleme, power supply ve ölçme aleti. Bayağı da ağır. Şöyle yakından bakmak isteyenler için. Burada dursun istersen. Senin önünde biraz engellemez. İlk önce ben buradaki ürünlerden bahsetmek istiyorum. Bu sıcak havamızın tabancası. Takalım mı? Göremiyorum ben. O zaman monte işlemini de gerçekleştirelim burada. Olur. Bunu nasılsa biz atölyemizde kullanacağız. Tamam. Değil mi? Kullanacağız mı? Kullanırız. Neden Kullanır mıyız? kullanmayalım? Monte olayı çok basit. Şimdi üşendim, ben elektrikli tornavidaları alamadım da. Burada vidaları var mı ki abi? Burada üstünde vidalar zaten. Ha öyle mi? Tamam. Bu tarafınki burada. Bilmiyorum. Ah. Solda mı kullanırsın? Bu tarafa tam fark etmez. Şimdilik oraya taksan. Şurada 2 tane vidası var. Bu sıcak hava makinesini monte etmek için 2 tane deliği var zaten. Hazır. Montajı basit. Sizin için zaten hazırlamışlar. Bu arada bu stick sadece telefon ya da büyük vidalar için kullanılmıyormuş. Büyük uçları da var. Kullanılır neden? Aynen. Hiç ben daha önce duymamıştım. Böyle bir tabanca gibi stick kullanıyordum. Tamam, bu hikayeyi taktık. Şöyle yapalım. Bu da üstüne buraya bırakabilirim. Lehim. Hemen onu da gösterelim size. Buraya takma. Ha, bu uç şuraya da takılabiliyor. İki tarafa da artık atölyenin neresi durumuna göre uygunsa değişiyor. iki tarafa da takılır. Bendekinin biraz daha gelişmişi bu alet. Sıcak hava makinesinin uçları da var. Havyayı da İnce bir taktık. farklı ve Bakın havyanın ucu. Ve bu havyanın ucundan o kadar çok var ki birazdan size gösteririm. Bir tane alet çıkıyor, yani makinenin yedeği bile çıkıyor kutudan. Evet. Bakın takma yeri de çok güzel şuraya hemen. Bu da yine içinden çıkan bir ürün. Bunların hiçbirini biz eklemedik. Hepsi içinden çıkıyor. Lehimin ucunu temizlemek için. Bunu buraya da koyabilirsiniz. Ya da bunu şuradan çıkartıp şöyle şu teli şunun içine de koyabilirsiniz. Buraya koyarsanız bunu şuraya sapladığınız anda temizlemiş olur. Bunun aynısını ben de kullanıyorum mesela. Göstereyim. Şu. İçindeki şu an yok ama bunu da kullanacağız inşallah. Şimdi biraz karışık oldu. Şunlar sıcak hava uçları. Boy boy var. Mesela açalım bir tanesini. Direkt buraya taktığınızda. Aynen. Kaç tane var içinde? 3, 7 adet var. 7 tane. Bir de kendi ucunu sayarsanız 8 adet. Bir tane şu şekilde bir ışık yollamışlar. Lehim yaparken hani o bölgeye tutuyorsun. Şurada USB girişi var zaten. Hem şarj Takalım mı ediyor. onu da? Takalım bakalım. Tam takım bir set olsun o zaman. Olur. Büyüteç aynı zamanda. Büyüteç de varmış. Onu elektrik Bizim her zamanki elektrik kablomuz. İçinden aslında bir kablo çıkıyor. çıktı. O da burada. Bakın hemen. Biz onları pek kullanmıyoruz. Yedek kablo. olarak kenara atıyoruz. Çünkü çok fazla giriş var o aleti çalıştıracak. O kabloyu çalıştırabileceği. Şu an çalıştı mı? Ben göremiyorum. Arkada Dur açayım. start'a bas. Açtım. Tamam. Işık yandı hemen. Bakın ışık yanıyor. Gayet güzel. Şurada kapatıp açabiliyorsunuz ışığı. Aynı zamanda büyüteç burası. Oo gayet güzel. Şöyle aslında kamera. Bir dakika. Gayet güzel. Şimdi kaşık değil bunlara. Metal pena diyelim ya da. Lehim temizleme ya da anakartta lehime müdahale ederken Bakın. kullanılan kaşıklar. Bunlar hep entegreleri temizlemek için kullanılıyor. Bakın kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6 adet. Board tamirinde ya da şarj soketi tamirinde kullanılan parçalar bunlar. Evet. Bunun içinde de arkadaşlar benim çok hoşuma gitti. Ne yollamışlar? Göstereyim hemen. Bir tane rezistans var. Bu çok iyi gerçekten ama. Bu rezistans şu sıcak havanın içinde bulunuyor. Bu rezistans sayesinde bu ısınıyor ve sıcak hava buradan üflüyor. Bu yandığında yedek olarak yanına bunu koymuşlar. Çok güzel. Parça aramaya kalkmayacak. Parça arama İçinde derdiniz olmuyor dediği çıkıyor gibi. zaten. Poşeti ayrı değerlendirmek istiyorum. Poşetin içinden bakın bir sürü şeyler çıkıyor. Hands kit diye geçiyor. Bu da lehimin yedeği. Lehim ucunun yedeği arkadaşlar. Aynen. Onu da yedeğini koymuşlar. Şimdi burada maket bıçağı neşter kiti çıktı. Yedek uçları da var herhalde. Yedek uçları da var bakın. İnce işler için. Şöyle göstereyim. Değişik bakın kaç tane ucu var. 4 tane ucu işte
temizlemek için, kazımak için bir şeyleri. Fiyatına değinecek olursak değinmeyeceğiz. Çünkü bu videoyu ne zaman izleyeceğinizi bilmiyoruz. Ama aşağı linke bırakacağım. Belki yüksek gibi gelir ama 4 tane fonksiyon olduğunu düşünürseniz bence mantıklı fiyatı. Evet. 3 tane cımbız çıktı. Mesela cımbızlar biri ince, biri küt. Ki bu fonksiyonlara dahil değil. Bunlar ekstra satın alınacak. Tabii aletler ekstra zaten. alınacak. Ama Bir tane de bu yamuk. setle birlikte geliyor zaten. Ondan sonra bir tane bu entegreyi tamir ederken bakın şurada bir şey açıldı. Diyelim entegreyi çekmeniz gerekiyor. Şöyle tutuyorsunuz. Bakın böyle Aynen. çekiyor arkadaşlar. Tabii yeteri kadar ısıtmanız gerekiyor. onu Aynen çekebilmek öyle. için. Yoksa board'dan kopartırsınız. Lehim pompası diye geçiyor. Oradaki lehimi temizlerken bastığınızda şuradan hava akımıyla oradaki kalıntı olan Basınç pis lehimi alıyor. Bu şekilde. Bu da Lehim çıkıyor. pompası zaten. Lehim pompası. Bakın arkadaşlar kaç tane uç var? 1, 3, 5, 10 adet 10 tane uç var ve bir tane de ucunda takılı. 11 tane uç çıkıyor. Hepsini de güzelce paketlemişler. Bir tane yine şöyle bir tel var. Bu tel de şey işine yarıyor. Oradaki artık lehimleri, kalıntıları temizlemek için lehim çekme teli de denebilir. Yani lehim buna. adına zaten her şeyi koymuşlar sete. Ki ayrıca yan ekipmanlar da var. Tornado. Şimdi yan ekipmanlardan hemen bahsedelim. Mesela bunu bir çalıştıralım. Şu an çalışıyor 27.9 voltta. Güç kaynağı bölümü çalışıyor. Güç kaynağı herhalde. bölümü. Şimdi şu güç kaynağı kablomuz arkadaşlar. Bunu buraya taktığımızda en güzel yanı bu. Yani bir ürün 4 tane işlev var arkadaşlar. Sıcak hava dedik, lehim dedik. Üçüncü özelliği güç kaynağı. Bakın bir tane telefonu isterseniz deneyelim. Bir tane 75-60. Biz genelde bu şekilde test ediyoruz. Biraz uçları kalın bunun. İnceltilebilir o. Ya da Şöyle evrensel zaten giriş. İstediğiniz takabilirsiniz. taktınız. Startladınız. Bakın güç çekiyor şu Aynen, anda. güç çekiyor. Açıldı telefon. Bu işe yarıyor. Cihazda ilk mantık bu zaten test ederken. Bu elektriği vermeniz gerekiyor ki batarya almayın her cihaza. Tabii yeni nesillerde bu geçerli değil pek. Onun için iBot almanız lazım değil Onun mi? için ayrıca bir ekipman daha var. Ya da mesela şöyle de bir durum var. Bu benim yaptığım tabii biraz kalındı. Şunu takalım. Bakın bir kablo daha var. Bakın bunun güzel yanı şu. Şuraları şöyle taktınız. Bunu da taktık. Güç çekti. Açıldı. Aynen. Şimdi en sonda bunlarda yedek uçlar yine çıkmış içinden. Başka işlemler için kullanılır. Biraz daha kalın onlar. Daha kalın. Bu en sonda bu da arkadaşlar ölçme aletimizin görevini görecek. Çıkardınız. Rengini taktık. Bunları da çıkardık. Bakın uçları falan gayet ince. Bakın. Aynen ses geliyor. Şu Duyabiliyor an- musunuz bilmiyorum ama. Bakın zaten ekranda da çıkıyor. Kısa devre olduğu için böyle bir Sol uyarı tarafın veriyor. ekranın rengi farklı herhalde. Onun çalıştırmadım. Şimdi çalıştıracağım. Mesela onda da şöyle yapalım. Şurada bir telefonum var. Bataryanın gücünü ölçelim hemen. Bunlar daha detaylı işlemler aslında. Bunda sadece makineyi görmeniz için. Bakın bataryada güç var. Gördüğünüz gibi. İleriki günlerde videolarımızda zaten Ona detayını görürsünüz. anlatırız. Bu şekilde makinede böyle. Bu tarafı da çalıştırayım isterseniz. Burada da bastım. Bir ses geldi. Şu an çalışmıyor. Neden çalışmıyor? Çünkü standında. Standdan kaldırdım makineyi. Power'a bastım. Çalışmaya Çalışıyor. başladı. Oo. Bunun ekranı biraz daha soluk burası. Belki kamerada net görünmüyor olabilir ya da Rengi değişik. Orası turuncu, bu taraf evet kırmızı. karışmasın diye şöyle tutayım. Bakın şurada. Şu an 200 derecede. Buradan derece ayarı yapılabiliyor. Bu da tamam. Gayet güzel. Aynen. Şu an kapandı. Kapat. Ya da açıkken standa koyduğunuzda da kapanır zaten kendisi. Belli bir zaman sonra kapanıyor. Bu şekilde. Yani çok güzel bir alet. Ben bu kadar iyi bir alet geleceğini tahmin etmemiştim. Ya, aklınıza soru işareti kalmıyor. Şunu da mı alsaydım, bunu da alsaydım. Bunda çünkü hiçbir şey eksik gelmiyor. Ayrıca fazlası var çünkü Evet. bir ölçme aleti hiçbir sıcak hava makinesinde yok. Ya da bir şarj aleti şurada bir USB çıkış hiçbirisinde Şimdi yok. bilmiyorum buradan görünüyor mu? Bakın. Gayet kompakt ve hani profesyonel. Benim burada sıcak havam burada. Power supply burada. Ölçme aleti de yukarıda arkadaşlar. Yani bunların hepsi bunun üstünde. Yani o yüzden çok kompakt. Zaten tek tek almaya kalktığınız zaman bu kadar ucuz olmuyor. Daha da pahalıya Olmuyor. mal olabiliyor. Evet. Ya da buna muadil isterseniz bir tane daha hava ve lehimleme makinesi var yanımızda. Bu biraz daha basit, ev kullanımı için ideal. Ama tabii bunun yanında o dediğimiz ekipmanlar gelmiyor. Yok. Bunu daha önceki videolarımızdan hatırlayan arkadaşlarımız zaten vardır. Bu da çok güzel, memnunuz. Ya bunun özelliğini asılabiliyor, taşınabiliyor her yere. Tabii bu da bir elektriğe ihtiyaç duyuyor neticede. Ama onun neredeyse 1/3 fiyatına. Yani gücü de ona göre Tabii gücü tabii. de 1/3 kadar. Ama bu ben anakartsal işlemler yapacağım. İşte şarj soketini değiştirirken sıcak havayı verdiğimde hemen sökülsün Aynen yerinden. öyle. Biraz beklemek istemiyorum. Çok işim var derseniz böyle bir Ya da makine. daha stabil hava versin. Daha Mesela bu stabil. daha stabil verir. Bu belki biraz daha ona göre. Bu Ha, biraz da daha hani hobide bir giriş olur. seviyesi. Tabii, tabii. Hobide gider. Bunun Ama biraz daha profesyonel iş ekranları yapıyorsanız falan. bu tür bir makine şart derim ben. Ama bence çok güzel. Bence de güzel. Yanından Yani çıkan ekipmanlar. aynen öyle.
Yani bu makine de güzel. Ev kullanıcısı için, hobisel işler için iyi. Ufak tefek sıcak havayla ekran sökme işlerini yapıyor. Ayrı konu. Hatta yani baksana 2 amper şarj çıkış yeri bile var. Hatta biz şunu niçin almıştık? Videoda diğerleri sığmıyordu diğer. Aynen sıcak öyle, hava. evet. Belki çoğu zaman yine bunu kullanacağız videolarda ama profesyonel günlük hayatta muhtemelen kullanacağımız makine Evet. bu. Güzel makine. Güzel. Sevdim. Yani daha memnun kalırsak zaten bunun başka bir versiyonu var. Bu onun 2 katı fiyatında, hatta 3 katı fiyatında. Onu da almayı Evet. düşünüyoruz. Bir bakalım buna ilk önce diye düşündük. Bunun en güzel yanı bir ürün 4 işlev. Aynen, bir ürün 4 işlev. Yani eğer bit pazar hobisi yapıyorsanız, bit pazarlarına gidiyorsanız, elektronik alet, telefon, laptop işi yapıyorsanız bu ya da bunun gibi bir ekipmana ihtiyacınız var. Siz karar verin. Hani ev kullanıcısıysanız, arada bir telefon ekranı değiştiriyorsanız bu idealdir. Ama biraz daha profesyonel, ticari anlamda yapıyorsanız ve yanında multimetre, güç kaynağı gibi ekipmanlara da ihtiyacınız varsa, ayrıca cımbızdır vesairedir. Bu güzel fiyat performans. Değil mi? Aynen öyle. Fiyat performans. Bir ürün sürü de diyebiliriz. yanında ürün çıkıyor. Bunları tek tek almaya kalktığınızda Yani aynen. maliyet. Daha fazla tutar. Ya bir cımbız 50 lira zaten. aynen 3 En tane basitinden. cımbız var. Evet. Bunda aşağı linklerini bırakacağız arkadaşlar. İkisinin de indirimli linki mevcut elimizde. Linkler tazeleniyor sürekli indirimler geldikçe. Bir açıklamaya bakarsınız. Bu açılışta, pakette böyleydi arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın arkadaşlar. Ne oğlum, TRT sunucusu gibi. Yanıyor şu an bir şey. Ha, ne yanıyor ki? Duman çıkıyor lan. Oğlum makine yanıyor lan. Yok lan bunu oğlum ucunu unutmuşsun üstünde lan. Ha lan, plastiğin ucu kalmış üstünde. Kapat lehimi. Ulan. Oğlum onu çalıştıracağını nereden bileyim ben? Oğlum ona basınca çalıştı işte. Allah Allah. Onun orada düğmesi vardır, sıfıra basacaktım. Basacaktık da kalmış. Neyse, önemli değil. Yedeği var nasılsa. Yedeği Bu da böyle bir kaza oluştu. Temizlenir onun etrafı. Temizlenir. Plastik dondu mu kazırız. Ben de diyorum bir koku geliyor bir yerden. Aynen. Dur elini yakma da. Plastiği üstünde olur. Ya bende şöyle bir hastalık var arkadaşlar. Mesela bakın hemen poşete geri koydum. Kapattı kapağını. Alacaktım o ara. Hayır, çalıştırmaz diye düşündüm. Ya ben Bunun işimiz ne ki? Niye makinenin çalıştırdın yabancısı. sen Ya buna basınca ikisi birden çalışmış. Onun orada dijital ayarlanma hikayesi Ya ben var. genelde böyle tamir ekipmanlarıma özen gösteriyorum kullanırken arkadaşlar. Size de tavsiyem o. Acayip lan, dokunsana bir. Sıcaktır. Sıcak biraz. Neyse hadi kapatalım. Tamam. Hoşça Görüşürüz kalın. arkadaşlar. Bay bay.